Kreş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün koton ip ve 4 numara tığla ördüğüm bluzu anlatımını yapacağım. Kabartmalı bir model, kafesli bir model, baharlık tam. Uzun kollu yapabilirsiniz, kısa kollu yapabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihiniz. 350 gram kadar ip 38 beden için uygun oldu. Ama dediğim gibi kolu uzun yaparsanız ya da bedeniniz daha büyükse daha fazla ip gerekiyor. Şimdi zincir sayımıza gelecek olursak zincir ölçümüzü bir kere ölçüyü nasıl alacağız üzerimizde? Şöyle alıyoruz. Zinciri çektikten sonra önde göğüs çevremizde şöyle bir ölçüm yapıyoruz ve yanlara birazcık pay bırakıyoruz. Neden? Bluzumuz çok dar olmasın diye. Yani bu modelde çok dar bir görüntü hoş olmaz. O yüzden böyle önden bluzumuzu ölçüyoruz. İlk önce arka yüzden başlıyorsunuz. Arka yüzü ördükten sonra ön yüzü örmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi modeli anlatacağım sadece size. Arka yüz ve ön yüzde aynı tekniği uygulayacağız. Aynı model şeklinde öreceğiz. Zincir sayımız bizim ölçümüze göre belirlenecek ama kaçın katları şeklinde olması gerekir diyorsanız 5'in katları artı yanına 2-3 tane daha zincir ekleyin. 5'in katları şeklinde başlıyoruz. Bu ne demek? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Yani 5, 10, 15, 20, 25 gibi 80 çekebilirsiniz. 85, 90, 95 zincir gibi. Şimdi zincirimiz bittikten sonra iple elimizle tutuyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip ilk başlangıç noktamızın içine bir tane trabzan yapıyoruz. Her zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yapacağız. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Daha önce birlikte birçok bluz ördük böyle. Her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Trabzan sayımız 5'in katları artı 1 olacak. Artı 1 olacak. Sıra sonuna geldiğinizde zinciriniz 1-2 tane artarsa ki artma ihtimali var. Hemen makasla kesin, hiçbir sökülme olmadığını, ipi çektikten sonra hiçbir sökülme olmadığını göreceksiniz. Evet, şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. İlk temel sıramızı böyle bu şekilde hepsini trabzan yaptıktan sonra yukarı çıkıyorum ve ipi tığın üzerine alıp aynı boşluğa ilk başlangıç noktama bir tane trabzan yapıp ikili trabzan yapıp yukarı çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve bakın burası önemli. 1, 2, 3, 4, 5. boşluğa. Arada 4 tane trabzan olması lazım. Trabzan tepe boşluğu. 5. boşluğun içine ipi doladıktan sonra batıyorum ve aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu bizim temel sıramız. 1, 2, 3, 4. İpi doladım. 1, bakın bundan sonra şu son battığım noktadan sonra saymaya başlıyorum. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. boşluğa yine aynı şekilde aynı nokta içine 2 tane trabzan yaparak 1, 2, 3, 4 ipi doladım. Buradan başlamıyorum. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. boşluğa yine 2 tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Temel sıranın sonuna geldik. Şimdi aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyorduk. Burada sıra sonunda bir hata yapmış olabilirsiniz. Mesela burası az kalmıştır, çok kalmıştır. Hiç sıkıntı yok. Son noktaya mutlaka 2 tane trabzanı yapın. Yani illaki 3 tane atlamanız, 4 tane atlamanız falan gerekmiyor. 2 tane de atlayabilirsiniz. Yani son noktada çok fark etmez ilk sıra için. O yüzden kendinize çok dert etmeyin. Ve şimdi artık modeli anlatmaya başlıyorum. Sırayı böyle komple temel bir sıra oluşturarak bitirdim. Şimdi size ön yüz yani kabartmalı yüzün metodunu anlatacağım. Sonra da arka yüz metodunu anlatacağım. Model arka ve ön yüz modelinin tekrarı şeklinde ilerleyecek. Şimdi buraya geldiğinizde ön yüz metodu yani kabartmalı bölümün metodu şu şekilde olacak. 3 tane zincirle yukarı çıkacaksınız. Bu 3 zincir bu baştaki trabzanın üzerine denk gelen trabzan olarak kabul ediliyor. İpi doluyorsunuz. İkinci trabzanın bakın tığ arkada trabzan önde olacak şekilde ipi buradan çekiyorsunuz. Öne doğru trabzanı ittirerek 1, 2. Çok sıkı örmeyin burayı. Sonrasında 2 tane zincir çekeceğiz. 1, 2.
Orta boşluğa bakın, böyle şuradan bomboş bir taraftan batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Yine arkadan tığ dolayarak trabzan önde, tığ arkada çekiyoruz ipimizi. 2 seferde yukarı çıkıyoruz. Sıkı bir şekilde değil, gevşek şekilde. İkinci trabzan üzerinde de aynı tekniği uyguluyoruz. Öne doğru bir kabartma görüntüsü oluşuyor. 2 tane zincir, orta boşluğa sık iğne, 2 zincir, tekniği tekrar ediyoruz. Arkadan öne doğru, bakın buradan da boşluktan girerek öne doğru ittirerek bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yine 2 zincir, araya sık iğne. Evet, ön yüzde yani kabartmalı bölümdeyim. Kabartmalı bölümde ipi tığın üzerine alıyorum. Buradan geçiriyorum ve 2 seferde yukarıya çıkıyorum. Yine aynı şekilde. Ama son trabzanı yine böyle ipi tığın üzerine alıp kabartmalı biçimde alttan çıkarak değil de normal yukarıdaki son noktaya batarak normal bir trabzanmış gibi yukarı çıkıyorum. Neden? Kenarların düzgün yürüyebilmesi için. Bütün model boyunca hem ön yüzde hem arka yüzde en son trabzanı normal şekilde yapıyoruz. Son noktaya normal bir ikili trabzan şeklinde yapacağız. 1, 2, 3 zincirle çıktım. Şimdi size arka yüz tekniğini anlatacağım. Modelimiz arka ve ön yüzün tekrarı şeklinde olacak. İpi tığın üzerine aldım. Şöyle döndürdüğümde bakın burada bir trabzan var. Bu 3 zinciri şuradaki trabzanın üzerindeki trabzan olarak kabul ediyorum. Buradaki bir alt sıradaki şu ikinci trabzanı da bakın ipi tığın üzerine aldıktan sonra tığ altta, ip yukarıda, şu şekilde aradan geçirerek şu trabzanın arkasından geçirerek ipi çekiyorum. 1, 2. Araya 4 zincir. 4 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Ön yüzde kabartmalı olarak gözüken şu 2 tane trabzanın yine bakın ip ve model arasından tığ geçirerek şuradan bakın kabartma oluşacak şekilde öne doğru ittirerek tığımı geçirip buradan çekiyorum. 2 trabzan. İpi doluyorum ve yine bakın arkadan öne doğru ittirerek ikinci trabzanı yapıyorum. Ön tarafta bir kabartma oluşuyor bu şekilde. Arada yine 4 tane zincir, ipi tığın üzerine alıyorum ve bakın burayı atlıyorum. Şu 2 tane trabzanın olduğu bölüme geliyorum. Burada kaçırmayın, yani aşağıya örmeyin. Üst tarafta kalan şu şekilde böyle yapıyorum. Bakın tığ önde olacak. En kolay yolu bu anlamanız için. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci trabzanın da yine aradan geçiriyorum. Tığım önde, trabzan arkada. Bu kadar. 4 tane zincir çekiyorum. Yine buraya atlıyorum. Elimle biraz açıyorum. Tığ önde, trabzan arkada. Tekrar yine bakın. Aradan geçiriyorum. İkinci trabzanı da arkaya doğru ittiriyorum. Tığ önde, trabzan arkada. İpi bu şekilde çekiyorum. Ve böylece önde kabartmalı bir sıra oluşmuş oluyor. Sıra sonuna kadar bu metodu izliyoruz. Bu bizim arka yüz metodumuz. Bu sırayı bitirirken de 4 zinciri çektik, ipi doladık. Arkada gözüken şu şekilde trabzanımızı aldık. Son trabzanlarımızı da her zaman olduğu gibi normal bir şekilde batarak yukarı çıktık. Şimdi ön yüzde yani kabartmalı bölümdeyiz. Yine aynı teknik 3 zincirle başladık. Burada arkadan tığ geçiriyoruz. 2 zincir. Buradaki büyük boşluğun orta noktasına batıyoruz. 2 zincir. Tekrar yine trabzanlarımızın arka kısmından tığımızı geçirerek 2 tane trabzan yapıyoruz.
2 zincirle şurada ortaya batıyoruz. 2 zincirle tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ne kadar ilerleyeceğiz? Hemen arka yüzü göstereyim size. Ördüğüm arka yüzü. Bunu kendinize uygun ölçüde yapacaksınız. Ben kısa bir model yaptım. Siz daha uzununu yapabilirsiniz. Yukarıya doğru çıkacaksınız ve arka yüzü dümdüz. Ne kol kesimi ne de yaka kesimi yaparak dümdüz ilerleterek yukarı çıkacaksınız. Yaka ve kol kesimi yok ama ön yüze geldiğimizde şimdi onu örüyorum. Ön yüzde yaka kesimi olacak. Omuzlardan çıkacağız. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi ön yüzü nereye kadar örüyoruz? Şunu yani arka yüzü ördükten sonra ön yüzde şu şekilde 2 boşluk kalana kadar ön yüzü örüyoruz. Böyle 2 boşluk kalana kadar bu ön yüzü öreceğiz ve sonrasında yaka kesimi yapacağız. Evet, bu şekilde ilerliyorsunuz. İlerlediniz. Yaka açma bölümüne geleceğiz şimdi. Kol kesmiyoruz bu modelde. Şu kadar daha öreceğiz. Ona göre hesaplayın. Yani ben bir boy ölçüsü vermiyorum. Oldukça kısa bir bluz ördüm. Ama herkes bunu tercih etmeyebilir. Uzun bir bluz tercih edebilirsiniz. O yüzden ben boy ölçüsü olarak herhangi bir santim ölçüsü vermiyorum size. Şimdi yaka açmayı nasıl yapacağız? Bu arada arka tarafı, bakın arka yüzümüzü aynı ölçüde ördük parçayla. Arka parçanın şu kadar daha, bakın şöyle 2 boşluk daha örmemiz gerekiyor. Burayı yaka açmak için kullanacağız. Yani buraya eriştiğimizde önde bitirmiş olacağız. Arkada bitime 2 boşluk kala önde yakayı açıyoruz. Şimdi yakayı nasıl açacağız? Yakayı açarken buraya bir parça öreceğiz. Buraya bir parça öreceğiz. İki taraf omuza yükselecek. Ortada bir yaka boşluğu oluşacak. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Normal teknikle, bakın ön yüzdeyim. Ön yüz tekniğimizde biliyorsunuz bu modelde sadece ön yüz ve arka yüz tekniği var. Böyle omuzunuzun ölçüsünde bir parçayı örüyorsunuz. Yani bu yani arada aslında yaka boşluğunu ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Çok geniş bir parça bırakmak istemiyorsanız biraz daha dar örebilirsiniz ortayı. Evet, ben buraya kadar ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bu ikili trabzanlardan toplam 5 kutucuk kadar ördüm. Bu benim omuz payım yukarıya çıkarken. Dediğim gibi bu bir ölçü değil. Siz biraz daha fazla örüp arada daha az bir yaka boşluğu bırakabilirsiniz. Ama burada önemli olan kafanızın geçip geçmeyeceği, onu dikkate alın. Şimdi ne yapacağım? Bu omuz parçası, omuz bölümü bana yeterli olduğu için buradan bu tarafa döneceğim. Böyle böyle birkaç sıra gidip burada bir omuz payı oluşturacağım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi arka tarafa yani ters bölüme dönüyorum. Ters bölümde de biliyorsunuz ki trabzanı önden alıyorduk bu şekilde ve aralara 4 tane zincir çekiyorduk. 2 trabzanı yine önden alıyorum. Aynı tekniği uyguluyorum. Hiçbir fark yok. Burada sadece burada ve diğer omuz tarafında yani şurada 2 parça yukarı çıkacak. Burada bana göre sağ olan omuzu bitirdim. Sol omuzda aynı tekniği uygulayacağım. Şimdi buraya geldim. İpimi geçirdim. Şöyle ters tarafa denk geliyor. Hemen 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın klasik modelimi ilerletiyorum. Şuradan önden alıyorum. 2 seferde yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Yine buradan böyle toplam 5 tane kutucuk üzerinde çalışacak şekilde ilerleyeceğim. Bakın böyle. Üzerine çalışacağım çünkü burada 5 kutucuk üzerinde çalıştım. Ve bakın burada da yine aynı genişlikte burasıyla aynı genişlikte 2 kutucuk olacak şekilde omuz yani yakanın omuza doğru olan bölümünü ördüm ve bitirdim. Şimdi bu her iki tarafın omuz dikişini de bitirdikten sonra hatırlarsanız arka kısmı dümdüz
kesmiştik. Yani burada hiçbir yaka oyuntusu yok. Burayı buraya dikerek, omuzları sadece dikerek böyle normal dikiş yapabilirsiniz. Tığla da birleştirebilirsiniz. Şurayı da bu tarafa dikerek, bakın şuradan itibaren dikerek burada birazdan göstereceğim diktikten sonra bir yaka oyuntusu oluşturacağız. Burası ön parça, burası arka parça. Evet, bakın arka taraf ve ön tarafı omuzdan birleştirdim. Gelelim kollara. Kolları nasıl ördük? Kolları yine 5'in katları artı 1 şeklinde trabzan temel sırası oluşturarak başladık. Bu kol ölçüm benim. Bir ölçelim. Kendim ne kadar örmüşüm? 15 santim. Burası da yaklaşık 40 santim kadar. Boyu da 15 santim kadar. Siz daha uzun örmek isterseniz daha uzun örebilirsiniz. Şimdi genişliği 40 santim ama bu small medium bedenler için. Large ve X large beden için biraz daha büyük tutun. Zinciri çektikten sonra kolunuzun en üst tarafında bir ölçüm yapın. Biraz bol olsun tabii ki. Dar bir ölçüm, hani kolunuzu komple saran bir ölçüm olmasın. Bol dökümlü bir ölçüm yapın. Genelde large beden ya da X large beden için 45 santim uygun olabilir. Bunu yaptıktan sonra böyle 15 santim ördükten sonra şöyle hemen bakın kol görüntüsü oluşacak ve bluzumuzu ekleyeceğiz. Az önce bahsettiğim gibi ördüm. Şimdi burada tam orta tarafını omuza denk getirecek şekilde ayarlayacağız ve buradan buraya kadar dikeceğiz. Burada da aynı şeyi uygulayacağız. Sonrasında bu şekilde kaldıracağız ve alttan şöyle dikişimizi yapacağız. Kolları da dikmiş olacağız. Burada ölçüyü dediğim gibi dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kol uzunluğunu da istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kolay gelsin.